Yine muazzam önemli bir videoda buluştuk. Bugün dünyayı kurtaracağız ve saçlarımıza cila yapacağız. 1, 2, 3, 4. Saç cilası sarı saç kullanıcıları için çok önemlidir. Çünkü turunculaşma olur sürekli. Bazen kendimiz yaparız, bazen kuaförümüz neden olur, bazen kullandığımız şampuanlar, bazen de saçımızın tonu, ana tonu, kimyası neden olabilir arkadaşlar. O yüzden de cilaya ihtiyaç duyabiliriz. Ben normalde sarı bölümlere farklı boya uyguluyorum. Diplere farklı boya hazırlıyorum. İlk önce sarı bölümlerini boyuyorum. Ondan sonra yıkamaya yakın 10-15 dakika kala dip boyasını koyu bir şekilde hazırlayıp karıştırıyorum ve yıkıyorum. Ama ben şu anda şu diplerin koyulmasını istemiyorum. Diplerim kendi rengim şu anda. Boya yok. Onun üzerine attığım paketler var. Bundan önce çektiğim açıcı tanıtım videosunda koyu renk saçları da aldım ve şöyle turunculuklar oluştu. Aradaki minik turunculuklar diğer sarıları da gözü kandırıp sanki turuncuymuş gibi gösteriyor arkadaşlar. Bu yüzden bu turunculukları cila ile yok etmem benim çok mümkün değil. Ben kuaför değilim ama en azından biraz daha kullanılabilir hale getirebilirim. Şu aradaki farkları bir de şu işte yansımaları biraz daha tatlı bir tona çekebilirim diye deneyeceğim. Normalde kullandığım bununla yapsak hallederdik ama hiç bilmiyorum ki ne olacak çünkü böyle bir şey buldum. Cila bildiğiniz üzere geçici bir işlem. Yani 5-6 yıkama, hadi maksimum 9-10 yıkama diyelim ki o kadar sürmüyor. Saçınıza böyle birazcık sanki modifikasyon yapıyor gibi. Oh, ne kelimeler ne kelime. Modifiye olmaz o. Çünkü modifiye değiştirmek. Bu gizlemek, böyle öyleymiş gibi hani yapmak gibi. Uzatmayacağım. Kullanacağım ürün Deluxe diye bir ürün buldum. Çok da şaşırdım. Bana göre bir Beauty, normal markanın okunuşu bir Beauty ama ben bir Beauty diyorum. Gratis ürünü arkadaşlar. Çok ucuz olunca bir de şu numarayı rafta görünce 10.1 yani küllü açık sarı. Evet, bravo, doğru bildim. Küllü açık sarı görünce hemen böyle bir iguana dili gibi çat diye kaptım aldım. Ve son kutuydu tabii ki. Çok uygundu, denemek istedim. Şu arada o kadar çok renkler var ki kamerada biraz daha tatlı görünüyor. Gerçekte daha böyle turuncu gibi arkadaşlar. Onları en azından birbirine yaklaştırırsak renk olarak biraz daha böyle göz tırmalamayan bir şey haline getirebilirsek rahat edeceğim gibi görünüyor. Getiremezsek de çok umurumda olmayacak ama şu boyayı çok merak ediyorum. Gerçekten güzel mi? Kullanacağım oksidan bu değil. Eğer boya yapıyor olsaydım 30'luk oksidan bu. 30'luk oksidan kullanırdım fakat boya yapmayacağız. Biz cila hazırlayacağız. Cilada kullandığımız oksidan her zaman için 10 volüm arkadaşlar. Ben Igora'nın 10 volümünü kullanıyorum. Çok da memnunum. Hatta 10 volüm değil 3,5 volüm kullanacağız biz. Bunu saç kremi ve suyla seyrelteceğiz. Birazdan göstereceğim. Oksidanı yükseltirseniz eğer yani 30'luk oksidan, 40'lık oksidan kullanırsanız saçınıza açma işlemi uygulamış olursunuz. Tekrar söylüyorum, geçici bir işlemdir arkadaşlar. Kalıcı olarak saçınızda oturmuş bir renk sağlamaz. Şöyle size mal varlığımı göstermek istedim. Şöyle bakın, hiç de fakir değilim. Bir sürü fırçam var ama bu en ucuza aldığım ve çok tatlı bir yerden aldığım çok sevdiğim bir fırça olduğu için bunu kullanıyorum. Şöyle yine tarağımız var yani her şeyimiz var. Hatta tutma yerli tasımız bile var yani. Neyse çok sulandırmadan videoya geçeceğim. İhtiyacımız olan şeyler saç, boya, oksidan, içme suyu oda sıcaklığında olursa daha tatlı olur. Su, fırça, bir de tarak. Ama tarağı şöyle geniş dişli falan bir şeylerle kullanabilirsiniz. Ha bir de eldiven olursa hiç fena olmaz. Cila işlemi ıslak saça uygulanır arkadaşlar. Saçları yıkayacağız. Havluyla iyice kurulayacağız, nemini iyice aldıracağız. Ondan sonra cilayı uygulayacağız. Peki cilayı nasıl hazırlayacağız? Hemen açıyorum ürünü. Oh. Bakın hiç beklettim mi? Asla. Şöyle kamerayı yerinden kaldırıp da göstermek zor geldiği için şöyle bol bol hazırladım. Ne kadar hazırladım şu anda? 3'te 1 kadar hazırladım arkadaşlar. Benim için çok çok kafi. Neden derseniz, eğer önceki videolarımı izlediyseniz biliyorsunuzdur zaten. Benim harika tarz saçlarımın arka bölümlerinde zaten sarı yok.
Dolayısıyla boyayacağım kısım, yani cila yapacağım kısım daha doğrusu, işte sarılara süreceğiz sadece. Yani 1/3 falan saçım var. O yüzden de bu bana rahat rahat yetecektir. Zaten cila hazırlıyoruz. Cila boya gibi bir şey değil. Cila çok daha hafif bir şey. Bakın şöyle şu kadar kullandım. 1/3. Siz yarım da kullanabilirsiniz. Normalde benim saçlarım komple eğer sarı olsaydı altları da yarım uygulardım. Bu da oldukça fazla aslına bakarsanız. Buna şu normal oksidan şişelerinin 1/3 kadar, hatta 1/3 değil 1/4 kadar bile olabilir arkadaşlar. 4 parçaya bölün bunu. O kadar da artık 1/4 anlamayan da izlemesin beni zaten. 1/4 kadar uygulayın. Ben göz kararı dökeceğim ama dökeceğim Oryal ne ya? Kullanacağım oksidan kesinlikle zaten az olacak. Bakın gösteriyorum da. Bu üşengeçlik ne tuhaf bir şey. Şöyle şu yukarısına doğru koyayım. Ama aşağı doğru akıyor. Yani şöyle. Hadi birazcık daha koyalım. Fazla bile koydum. Şöyle arkadaşlar, akmadan gösterebilsem şöyle bir şey oldu. Gördünüz mü? Şimdi hemen saç kremi, herhangi bir saç kremi arkadaşlar, benim evde bu kalmış. Şöyle nasıl gösterebilirim? İşte 1,5 sigara ebatı gibi şöyle falan. Hatta 1 sigara boyu bile olur. Şuradaki saç kremi oksidan az aslında, buralarda yapışıp kaldığı için öyle görünüyor. Ve en küçük boy çay bardaklarından yarım çay bardağı. Şu kadar da su. Keşke önce saç kremini koyunca bir karıştırsaydım. Unuttum. Olsun, ne yapalım. Göstereceğim size, durun. Bakın şimdi. Şöyle iyice karıştırmanız gerekiyor. İyice. Neden su ve saç kremi koyduk? Su ve saç kremi soruları sorup ben cevaplıyorum yalnız, harikayım. Oksidanımızın derecesini düşürüyor. Yani etkisini düşürüyor. Suyu koymadan önce saç kremi, boya ve oksidanı iyice karıştırırsanız daha rahat bir karıştırma işlemi olacaktır. Bu şimdi beni birazcık oyalayacak ama iyice karıştıracağım. Şöyle dur bakayım. Bunu da bozduk mu? Yerine alması çok zor. Benim neden kameramanım yok? Şimdi artık 3,5'luk oksidanlar satılıyormuş arkadaşlar. Birkaç videoda gördüm. İnsanlar alıp kullanmaya başlamışlar. Kuaförler bile. Ben kuaför de olsam sanmıyorum. 3,5'luk oksidan almam herhalde. Böyle saç kremiyle, suyla falan daha böyle sanki bilimsel bir şeyler yapıyor gibi hissediyor insan. Ben ilkel biriyim, kabul ediyorum. Eldivenimiz de kalmadığı için hemen sinyalcilik yapıyoruz bunun içinden. Bu arada bunun hastasıyım. Tatilden döndüğümde bir sonrakinden sonraki videoda muhtemelen bununla artık normal saç rutin boyamı yapacağım arkadaşlar, göreceksiniz. Eğer böyle sarı kullanmayı ama diplerin koyu olmasını seviyorsanız o videoyu kaçırmayın. Şöyle. Şimdi bunu ben iyice bir karıştırayım. Sonra montajda silmek çok zor oluyor, inanın. Saçımı yıkamayı unuttum. Yıkamadım, sadece ıslattım çünkü boyanın etkisinin geçmesini istemiyorum arkadaşlar. Bir de zaten yaz, günde 2 kere saç baş yıkıyoruz, duş alıyoruz, bilmem ne yapıyoruz sürekli. Saçlarım tertemiz. Saç kremi de kullanmadım. Da hala top içi, o topakları açmaya çalışıyorum. Boya kabının içinde bu tırtıklar var. Oralara böyle fırçanızı sürte eğer karıştırırsanız o topaklanmalar gider. Aklınızda olsun. İlk kez boya yapanlar falan bunu hemen keşfedemeyebilir vallahi. Ben de çok sonra keşfettim ama böyle şöyle sürte dibine yaparsanız eğer o topaklanmalar daha hızlı açılır. Saçımda Brezilya fönü var. Yaklaşık bir 10-12 gün falan oldu zannediyorum. Onun videosu da kanalda mevcut. Videonun sonuna da eklerim yine o videoyu. İzleyebilirsiniz eğer Brezilya fönü yapmayı düşünüyorsanız da. Gerçekten öneririm, muhteşem bir konfor. Hele ki böyle benim gibi böyle aşırı derecede kabaran saçlarınız varsa, yani toplamak zorunda kalıyorsanız ya da illa bir düzleştirme, fön, maşa
ya da jöle, köpük bir şey yapmak zorunda kalıyorsanız benim için muazzam 10-12 gündü. Onu söyleyebilirim. Şu anda tek korktuğum şey bu cila ile birlikte Brezilya fönümün bozulması. Bundan gerçekten korkuyorum çünkü çok güzel ya. Duş alıp sokağa çıkıyorsunuz yani. Hani eğer yazsa kurutmadan çık, kışsa kurut fön çekmişsin gibi oluyor. O kadar güzel ki. Ki ben böyle hani saçım çok temiz, fresh olmasını seven biriyim. Brezilya fönünden sonra hiç sevmediğim bir duygu, böyle saçta bir ağırlık hissi var. Hatta turunculaşma oldu ama ona rağmen o kadar mutluyum ki anlatamam. Hiçbir şekilde kabarmıyor, hiçbir şekilde saçmalaşmıyor. Hatta böyle topluyorum, at kuyruğu yapıyorum, işte topuz yapıp yatıyorum falan böyle. Sabah kalktığım zaman sadece tokaların izleri oluyor. Onu da kalkıp bir duş alıp çıktığımda tekrar düzelmiş oluyor. Yani benim için çok büyük konfor. Bir yerde okumuştum. Eğer röfle işlemi, açma işlemi, işte L'Oreal gibi ürünler kullanmazsanız Brezilya fönünüzü 5 ay kullanırsınız. Benim bunu yapmama imkanım yok. Ben sürekli saçlarıyla oynayan bir tipim ama bunda kullandığımız oksidan zaten 10'luktu. Biz şu anda bunun derecesini 3'lere düşürdük. 3,5'lara, 4'lere düşürdük. Dolayısıyla cilada gönlüm rahat gibi ama çok da rahat değil, tedirginim. İnşallah bozmaz, çok amin. Bozulmasın. Lütfen bozulmasın. O kadar çok zamandan tasarruf ve o kadar moral düzelten bir şey ki sabah kalkıyorsunuz saçlarınız düzgün. Evet, oldu arkadaşlar. Yer bezi kıvamında tişörtümüzle normal boya hazırlasam diplerim kendi rengim olduğu için normal boya onları açacaktır. Ve dipteki koyu renkler de çok beklemeyeceği için turunculaşacaktır. Saçma sapan bir şey çıkacaktır. Şöyle tarayalım hemen. Aslında o açıcı videosunda eğer koyu renk saçlarımı da işte açık renklerle paketlemeseydim, aralarda o saçma sapan renkler olmasaydı çok güzel çıkacaktı bu saç. Şu koyu turuncular olmayacaktı. En dipteki koyu kumral, yani kendi saç tonum ve aradaki platine yakın sarılar olacaktı ama ne yaparsınız ki çok dikkatli, çok umursayan bir insanım. Böyle oldu yani. Şunu ayarlamaya çalışmaktan çok sıkıldım gerçekten. Çekimleri Samsung A52 ile yapıyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ön kamerasıyla. Bazen silmeyi unutuyorum. Koruma camı var üstünde. O yüzden bazen videolar saçma sapan çıkabiliyor ve o şekilde de editleyip koyuyorum. Ona rağmen çok güzel. Arka kamerası zaten muazzam. Yalnızca mikrofon için YouTube kanalları, eğer sizler de çekiyorsanız, düşünüyorsanız bir yaka mikrofonu kullanmanızı öneririm. Bak. Saç cila videosunda ne bilgiler ne bilgiler. Şurada kelebek tokam yok. Boyanın da etkisi geçmeden hemen yapacağım. Yalnız önce şu bölümü yapmak istiyorum. İzlediyseniz o açıcı videosunda açtığım bölüm. Bakalım oraya da ne yapacak, onu da merak ediyorum. Oksidan boyayı çalıştırır. Şöyle bakalım. Fakat boya L'Oreal gibi değildir. Belli bir süre çalışır, ondan sonra durur. Yavaşlayarak durur. L'Oreal ise biliyorsunuz çalışmaya devam eder. Evet, yavaşlar ama içine oksidan kattığınız anda tekrar hızlı bir şekilde aktif olur. Şimdi ben bunu koyulara bile denk getirsem çok büyük problem olmayacak. Oksidanı çok düşük çünkü. Yani şu açık renk olan alanları açacak, parlatacak diye umuyorum. Bu boyadan benim beklentim bu şekilde. O ne yapar bilemiyoruz, göreceğiz. Şöyle nemi iyice aldırdım bu arada havluya arkadaşlar. Yani böyle vıcık vıcık bir ıslaklık yok saçta. Onu bilin. Eğer ki normal boya hazırlamış olsaydık 30'luk oksidanla vesaireyle bu dipteki saçlarımı berbat hale getirecekti renk olarak. Ama bu hiçbir şey yapmayacak. Hatta diplere de en son yedireceğim ki dipteki böyle tek tük beyazlarımı da sarıya çevirsin. Kuaförler bu işlemi biliyorsunuz yıkama setinde yapıyor.
hemen. Oryalle açıyorlar saçı. Ondan sonra yıkıyorlar. İyice sıkıyorlar orada saçınızı ve hazırladıkları boyayı, siz hazırladıkları cilayı orada hemen saçınıza uyguluyorlar. Çok komik bir rakama aldım. Boya fiyatları da pahalandı biliyorsunuz. Her şey pahalandığı gibi doğal olarak inanılmaz fiyatlandı her şey. Her şeyin fiyatlanması can sıkıcı. Bir yandan da alım gücünün düşmesi can sıkıcı. Yani her şey fiyatlanıyor okey de insanların kazandıkları, yani alım terlerinin karşılıkları da keşke artsa ya o zaman. Yani bir ekonomist falan değilim. Hiç işimle olmaz, alakam da yok ama bir terslik var. Evet. Birazdan tarayacağım arkadaşlar. Bakın boyam da hala var. Dökeceğim, size göstereceğim diye. Aslında saçımın bir bölümünü boyayacaktım. Bir bölümünü bırakacaktım ama hemen bu videoyu bitirdikten sonra dışarı çıkmam gerekiyor. O yüzden mecbur kaldım. Yoksa kendi üstümde böyle minimal denemeler yapmayı çok seviyorum. Saçlarımın ufak bölümlerinde böyle bir şeyler yapıp ne olacak bakalım falan diye bakmak çok hoşuma gidiyor. Bir ara Fatih'e gitmem lazım artık. Çünkü arka tarafımı şeyde gördüm ya. YouTube videomda gördüm. Arkalarım çok alakasız olmuş yani. Allah'a emanet, seyahat böyle gitmiş. Yani. Evet. Şu uçlarımda minnak şeyler vardı. Onları da şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar cila hazırlamak çok kolay. Yani 5-6 yıkama sizi rahat götürür açıkçası. Yazın deniz, havuz bilmem ne falan derken ben de hala daha gidemedim tatile matile. Ayak parmağımın ucunu bile sokamadım suya. Şunu tarayalım. Ama deniz, güneş falan tabii ki boya akıtıyor, yıpratıyor vesaire. Normalde gideydik de yıpranaydık ya. Boya başarılı gibi görünüyor. Kötü değil, hayır. Kullanıcı deneyimlerime bakarsak boya asla başarısız değil. Bakın şimdiden ne yaptı. Islakken saç biliyorsunuz koyu görünür. Hep söylüyorum. Bakın. Yine kapak fotoğrafı almayı unuttum. Üzerime hep beyaz tişört giyiyorum saç boya videolarında özellikle. Telefon kamerası kullandığım için eğer ortada koyu renk görürse çekimi koyulaştırıyor. Eğer açık renk görürse daha aydınlık gösteriyor. Cilt tonu bile fark ediyor. O yüzden olabildiği kadar beyaz kullanıp gün ışığında çekmeye çalışıyorum. Yani bakın. Hala daha da boyam var. Boya tüpünün ben 1/3'ünü kullandım ya. Eğer sizin komple sarıysa 1/3 tüp de yetermiş. Bunu net söylüyorum. Boya yoğun, boya güzel. Şaşırdım. Umarım sonuç da iyi olur. Tabi saça çok tutunan bir işlem değil cila işlemi. Boyanın da kalitesiyle çok alakalı bu. Boyadaki pigmentlerle de çok alakalı. Döktüm her yere. Nerede benim tuvalet kağıdım? Tuvalet kağıdı olmadan olmuyor. Bir dakika. Tuvalet kağıdı olmadan olur mu ya? Olur mu hiç? Olmaz. Tuvalet kağıdı canımız. Evet. Bakın diplerde hiçbir renk değiştirme yok. Sarılarda yıkayınca daha net anlayacağız. Çok hızlı bir açılma yok. Şu arkadaki çok pis turuncularım vardı. Oradan daha çok anlayacağız. Onları kapatması mümkün değil bu arada. Hiçbirinin kapatması mümkün değil. Dip renklerimi açmadığı için içim çok rahat. Hatta şuradaki beyazlarım içinde sürelim o beyazları.
sarartsın. Nasıl olsa sadece cila. Boya olsa bu işlemi böyle asla yapamazsınız. Bu arada eğer ki diplere de koyu cila uygulamış olsaydım ben 7, 7.1, 7.11 kullanıyorum genelde. 7.11'i çok bulamıyorum açıkçası ama 7 ve 7.1'i karıştırıyorum. Onu da bulamazsam 7.1 kullanıyorum mutlaka. 7'de kullandığımız zaman ana tonlar daha çok tutunuyor. Dibe uyguladığım cilayı çok sonra uyguluyorum. Yani önce uçlara sarıyı uyguluyorum. Yıkamaya 10 dakika kala diplerime koyu renk cilayı uyguluyorum. Çünkü nihayetinde şu anda boya işliyor. Yani saçınızda çalışıyor, çalışmıyor değil. Yani nasıl olsa cila deyip bırakamazsınız. Bu kadar koyu tonu açamayacağını bildiğim için onluk oksidanla içim rahat. Sadece sarılara ton verdiğim için çok rahat davranıyorum. Eğer ki dipte de koyu olsaydı şimdiye kadar çok dikkatli takip ederek istediğim tona geldiği anda yıkamam gerekir. O yüzden aklınızda olsun, dip boyada, dip cilada ayrı hazırlayıp sürüp koyulduğu anda tarayıp böyle 1-2 dakika yıkayabilirsiniz de. Birkaç yıkamadan sonra olağanüstü güzelleşir saçınız. Onun videosunu da çekeceğim. O kadar relax bir işlem ki arkadaşlar, şu anda yıkanabilir de, beklenebilir de. Yani yeni çıkan bir şey keşfetmenin mutluluğundayım şu an. Cila işlemi uyguladığım için bu kadar rahatım ki yıkamak üzereyim. Yani saçlarınıza böyle evde güzellikler yapın derken saçlarınızı kötü hale getirmeyi asla istemem arkadaşlar. Sponsorlu video değil. Tekrar bu videoda da belirteyim. Sponsorlu video yok benim kanalımda. Hepsi kendime alıp denediğim şeyler. Yani arkadaşlarınıza tavsiye edersiniz ya bir şey denedim çok güzeldi sen de alsana gibi. Bak kullan onu gibi. Ya da ben aldım çok kötü sakın alma gibi bir kanal burası. Aldığım şeyleri burada da anlatıyorum. Yani mevzumuz bu. Yani çok muhteşem bir şekilde olmadı. Saçlarım çok turuncu olduğu için ve bu da cila işlemi olduğu için şu anda çok net karar veremiyorum ama boya da açıcılı değil zaten. Boya sadece cila sağlayacak. Bir 5 dakika daha bekleteyim. Galiba bir 15 dakika falan oldu. Her yerimde saç oldu. Gün ışığında çekip en güzel sonucu almaya çalışıyorum. Hava kapatınca da neyse anlarız ya bir şekilde herhalde. Muhakkak arkadaki tonların değişiminden bile anlayabiliriz arkada. 50.000 çeşit renk var çünkü. 20 dakikam doldu benim. Şöyle. Bu sene kısa küt moda. Yine benim yüzüme hiç yakışmayan saç modellerinden, saç kesimlerinden ama döndüğüm zaman küt keseceğim. Geçen yılda kesmiştim. Hiç memnun kalmamıştım. Şu boylarda bir küt. Saçlarımı hep belime yakın kullandım. Kısa saçın da konforu çok farklı. Kışın ya saçlarımı komple platin yapacağım. Yani iyice açıp tamamen platin yapacağım ya da komple yine koyutacağım gibi görünüyor. Bakalım. Ama dönünce bir saç kesimi gelecek. Ve yeniden güneş açtı ya. Teşekkürler Tanrım. Seni seviyorum. Saçlarımı gözünüzün önünde kurutacağım arkadaşlar. Tam bir deneysel video oldu. Neden derseniz bu videoda iki şey test etmiş oluyoruz. Hem bir beauty nasıl bir boya, bir de Brezilya fönünden sonra cila işlemiyle Brezilya fönümüz bozuluyor mu? Bunları test etmiş olacağız. Saçlarıma çok azıcık bir saç kremi uyguladım. Boyaya durularken tabii ki çok rahat ettim. Çünkü boyaya biliyorsunuz saç kremi koymuştuk. Akıtırken yumuşacıktı saçlar. Aa dedim boyaya bak ya yumuşacık yapmış. Sonra aklıma geldi. Burada bir saç, oryalle açma, Brezilya fönü ve bu 15-16 günün içinde oldu yani. Neyse ki tatile çıkıyorum. Biraz dinlenir sevgili saçlarım. Şu tişörtü değiştirip saçlarımı kurutuyorum. Keratin kokusundan sonra boya kokusunu özlemişim. Çok sıcak. Öf. Bence güzel olmuş. Saçlarımı biraz keselim mi? Şöyle yapalım. Şöyle. Şöyle mi yapsak acaba? Şu an çok fazla kesesim. Çat 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 çat.
turunculukların zaten kaybolması mümkün değil. Ama onlar bile biraz dize gelmiş. Bakın çok tatlı olmuş. Evet, boya güzel. Sevdim. Genel olarak turuncu tınlamıyorum. Çok sıcak. Bu arada Brezilya fönümde bozulmamış gibi görünüyor. Vurdukça düzleşiyor. Bayılıyorum. Hala ıslak saçlarım kuruyunca çok tatlı olacak gibi görünüyor. Woo! Güzel, o soğuk rengi elde ettik. Döndürdü temiz sarılarımı. Boya başarılı. Ben şimdi dışarı çıkacağım ya, nasıl olsa gidip hemen o boyadan 4-5 paket almam gerekiyor. Vallahi hatırlamıyorum arkadaşlarım, o kadar komik bir rakam ki, yani girin şeyden, internetten bakın. Oksidanları da çok ucuz diye hatırlıyorum. Kanalda videosunu çektiğim bütün ürünlerin yorumlarını deli gibi okuyorum. Çok fazla tercih edilen ürünler bulup, mesela atıyorum 2600 tane yorum var ya, ben onun 2200'ünü, bakın abartmıyorum, 2200'ünü falan mutlaka okumuş oluyorum. Yani bir günde bitiremiyorum bazen. 2-3 günümü alıyor ama okuyorum. Öyle bir durum var bende. Zaten normalde de var yani. O ürünleri aldığım zaman da, iyi yorumlu olan ürünleri alıp denediğim zaman da zaten sonuç işte Brezilya fönünde olduğu gibi şaşırtıcı oluyor. Şaşırıyorsunuz çünkü o Brezilya fönünün fiyatı sanıyorum şu anda 60 lira falan. 60 liraya hiçbir şey yaptıramazsınız saçınıza yani. Bu muazzam bir şey mesela. Bu gerçekten çok güzel. Bakın iniyor kurdukça. Sakinliyor bu arada saçta. Ne bir serum ne bir şey, hiçbir şey yok. Bakım serumu yapacağım. Rengi şimdi parlatacağı için sürmüyorum ki gerçek rengi görelim diye. Bunu direkt görüp aldım. Hiç aklımda video çekmek falan da yoktu. Dedim zaten deli gibi kullandığım bir şey yani, sarı tonları ve küllü sarı bulmak çok zor. Hemen aldım. İyi ki almışım. Şöyle bakın. Düzleştiriciyle şu üstten bir geçeceğim arkadaşlar. Renk tam olarak ortaya çıksın. Videonun başındaki görüntüde de yataktan kalktığımda böyle 8 topuz yaptığım için saçımı izler vardı. Onları yok etmek için üstünden böyle 2 geçmiştim. Yine öyle minnak geçeceğim rengi görelim diye. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Boyanın saça tutunma durumunu, yani kaç yıkamadan sonra eski haline döndü ya da alttaki turunculuklar yeniden çıktı, onu yorumlara güncelleyeceğim mutlaka. Birkaç hafta sonra açıcı özelliği olmayan bir boyaya göre gayet başarılı, fiyatına göre tam bir fiyat performans ürünü, hatta bence fiyatına göre performansı çok yüksek diyebilirim. Eğer kötü çıksaydı hem kendi adıma hem de sizlere bir ürün öneremedim diye üzülürdüm. Beğendiyseniz lütfen yorum bırakın. Özellikle yorum bırakın. Tavsiyeleriniz varsa, yanlış bildiğim bir şeyler, eksik bildiğim bir şeyler varsa da lütfen uyarı, öneri, her şeyi yazabilirsiniz. Nihayetinde birbirimize yardımımız olsun diye çekilmiş videolar bunlar arkadaşlar. Umarım faydalı, bilgili bir video olmuştur. Umarım iyi zaman geçirmişsinizdir. Umarım saçlarınız istediğiniz gibi olur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.